Merhabalar canım arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle acil kilo vermek isteyenler için zayıflatan ve yağ yaktıran kür tarifi paylaşacağım. Evet, artık şu göbeğimden kurtulmak istiyorum. Artık şu fazla kilolarımı vermek istiyorum. Vücudumda yağ yakan güzel bir kür kullanarak değişimi hissetmek istiyorum diyen arkadaşlarım, lütfen videomuzu sonuna kadar ve dikkatle izleyelim. Gerçekten çok özel bir kür. Bakın, malzemeler zaten hep bildiğiniz, elinizin altında olan, mutfağa gittiğinizde hemen yapabileceğiniz müthiş bir kür. Arkadaşlarım, kanalımda bulunan bütün kürler zaten bu şekilde, biliyorsunuz. Hepsinde aşağı yukarı limon kullanıyorum. Çünkü limon Allah'ın bize verdiği bir mucize. Özellikle zayıflatma etkisi çok yüksek olan, içeriğinde bulunan meyve asitleri sebebiyle yağ yakma metabolizmasını tetikleyen müthiş bir meyve. Yine tabii ki tarçın kullanıyorum arkadaşlar. Kameranın ışığından dolayı rengi birazcık açık çıkmış ama bu gördüğünüz tarçın arkadaşlarım. Ve tabii ki bunun yanında benim evimde de her zaman hem tazesi hem tozu, olmazsa olmaz zencefil ve maydanoz. Maydanozu kullanmayan, sevmeyen arkadaşlarım için çok üzülüyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz kilo verdiren, vücudu formda tutan, vücudu dinç tutan, karaciğer yağlarından bizi kurtaran yine Allah'ın mucizesi bir bitki arkadaşlarım. Hemen sözü çok uzatmadan tarifin yapılışına geçiyorum. Çok basit. Hepiniz bunu kolaylıkla yapabileceksiniz ve hayatınıza güzel bir anlam katacaksınız canım arkadaşlarım. İnanın bana, sizlerden güzel dönüşler aldıkça çok ama çok mutlu oluyorum. Gördüğünüz gibi maydanozumu güzelce önce bir 15-20 dakika sirkeli suda beklettim arkadaşlarım. Sizler de böyle yaparsanız çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Maydanozumu doğradım. Ne kadar maydanoz? Yarım demetti benim kullandığım maydanoz. Sizler de ona göre kullanırsınız. 2 çay kaşığı dolu dolu tarçın kullanıyorum burada arkadaşlar. Neden tarçın bu kadar çok diyecek olursanız, yaptığımız kür yaklaşık 3 günlük bir kür arkadaşlarım. Bu sebeple baharat miktarları böyle dolu dolu 2 çay kaşığı. Zencefilimi de ilave ettikten sonra hemen 2 tane de limonun suyunu ilave edeceğim burada. Limonlarınızı bir sıkacakta sıkarak da ilave edebilirsiniz. Ben direkt içerisine sıkacağım şimdi. O şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Bu karışım gerçekten zayıflama, yağ yakma konularında ve metabolizmayı hızlandırma konusunda inanılmaz başarılı bir kür arkadaşlar. Deneyin ve görün. Çok basit. Bazı arkadaşlarım oluyor, yok ya bunlarla kilo mu verilir yazan arkadaşlarım oluyor. Onlar için çok üzülüyorum. Çünkü bunlar farazi yorumlar. Yani bu kürleri kullanıp fayda görüp yazanlar gerçekten benim başımın tacı. Çünkü bu kanalda yanıltıcı, yalan içerikli hiçbir şey göremezsiniz. Bu videolar hazırlanmadan günler öncesinden araştırmaya başlıyorum arkadaşlarım. Bununla ilgili sayısız makaleler okuyorum, videolar izliyorum. Sadece Türkiye değil, dünya çapında yabancıların çekmiş olduğu videolar, hazırlamış oldukları kürlerden de faydalanıyorum. Bu sebeple inanılmaz aslında güzel içerikler üretmeye çalışıyorum ve sizlerden gelen muhteşem dönüşler beni mutluluktan uçuruyor adeta canım arkadaşlarım. Bu kadar da kendimden bahsettikten sonra hemen küre geri dönelim isterseniz. Evet, bu çok özel zayıflama kürümüze bütün malzemeleri ilave ettikten sonra yarım su bardağı kadar da içme suyu ekliyorum. Sıcak, soğuk fark etmez. Arkadaşlar, soğuk olabilir, normal içtiğiniz suyu ilave edebilirsiniz. Bunları ilave ettikten sonra robotumuzda çok ince bir püre haline gelinceye kadar robotumuzda çekiyorum arkadaşlar. Şimdi şu tarzda sorular gelecektir. Robotum yok, bu kürü nasıl hazırlayabilirim şeklinde. Arkadaşlarım, aslında robot olmadan bu kürü nasıl hazırlayabileceğimizi daha önceki kürlerimizde ben çok düşündüm. Şöyle yapılabilir: bir havanda maydanozun suyu, özü iyice çıkıncaya dek bir havanda dövülebilir arkadaşlarım. Ancak bu şekilde olur. Çünkü bunu bıçakla kıyarak aynı sonucu elde edemeyiz. Maydanozun suyunun güzel bir şekilde çıkması lazım. Bize o yeşil su lazım arkadaşlarım. Bu sebeple
güzel bir şekilde geçirelim. Yani bu 5 dakikada olabilir, 5-6 dakika boyunca şöyle kontrollü şekilde kürümüzü çekelim kıymetli arkadaşlarım. Evet kıymetli arkadaşlarım, bakın gördüğünüz gibi artık kürümüz ve bu kıvamda olması gereken karışımımız hazır. Hemen şöyle sizlere de göstereyim. Güzelce çekerseniz içerken çok zorlanmazsınız. Ben özellikle bunun posasıyla birlikte tüketilmesinden yanayım. Çünkü bizim bağırsak problemlerimizin de ön üstesinden gelecek. O kabızlık, şişkinlik, ödem, o sıkıntılı, o daralma hissinden bizi kurtaracak. Kuş gibi hafifletecek arkadaşlar. İnanın hiç hafife alınacak bir kür değil. Çok özel bir kür. Kullanan herkesin fayda göreceğinden gerçek anlamda eminim. Şimdi bunu bir kaba koyuyoruz arkadaşlar. Bunu 3 gün boyunca kullanacağız dediğim gibi. Bizler için hem çok pratik olacak. 3 gün boyunca sadece kaşıkla içerisinden alıp kullanacağız arkadaşlar. 3 günde bir de fırsat buldukça hazırlayabilirsiniz. Bu çalışan arkadaşlarım için de çok kolaylık olacak. Hemen şöyle sabah kalktık arkadaşlar. Hemen kullanımına geçelim. Şöyle karışımımızdan önce bir karıştırıyoruz. Posası da üste çıkması için. 2 yemek kaşığı bu karışımdan normal boyuttaki su bardağımıza koyuyoruz. Yaklaşık 200 mililitrelik. Üzerini içme suyuyla tamamlıyoruz arkadaşlar. Burada su normal içtiğimiz sıcaklıkta olacak. Yani sıcak olmuyor, soğuk da olmayacak. Oda ısısındaki suyumuzu ilave ediyoruz. Sabah aç karnına bu kürümüzü içiyoruz. 15-20 dakika sonra kahvaltımızı edebiliriz arkadaşlarım. Ama güne ilk olarak bu kürle başlıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü bağırsaklarımız sindirim için bunu bekliyor olacak arkadaşlar. Kalan miktarı ağzına bir kapak kapatarak kapalı bir şekilde buzdolabımızda 3 gün boyunca bekletebiliriz. Bu şekilde kürümüzü hazırlıyoruz kıymetli arkadaşlarım. Hamileler, emziren anneler bu kürü kullanmıyorlar. Bunun dışında düşük tansiyon hastalarına da tavsiye edilmiyor. Çünkü içerisinde limon var. Limon birazcık kan değerlerimizi, kanımızı düşürebiliyor. Bu sebeple düşük tansiyon hastaları da kullanmasın arkadaşlarım. Yüksek tansiyon hastalarının kullanımında herhangi bir sıkıntı yok. Şeker hastaları da kullanabilir arkadaşlarım. Bunun dışında farklı rahatsızlıkları olan arkadaşlar mutlaka uzmanlarına danışarak o şekilde kullansınlar. Herhangi bir zarar görmemeleri açısından. Bakın bu şekilde posalı müthiş bir içecek var elimizde. Ama şimdi bununla ilgili yorumlar gelecektir. Ben bunun posasını kullanamıyorum, içemiyorum. Ne yapsam, süssem mi? Evet, süzebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Ben bunun posasıyla içilmesinden yanayım. Ama hiçbir şekilde içemiyorsanız da kendinize zulmetmenize gerek yok. Bir süzgeç yardımıyla bunu süzebilirsiniz. Hatta hemen şöyle süzülmüş haline de bakalım sizlerle birlikte. Bir süzgeç yardımıyla dediğim gibi bunu süzerek de kullanabilirsiniz. Şimdi ne zaman? Sabah aç karnına kullanıyoruz. Bunu hemen tekrar üzerinden geçelim. Kürü ne kadar kullanabiliriz? Bu kürü 15 gün boyunca kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kür sayesinde iştah probleminiz, yani fazla iştahınızın önüne geçeceksiniz. Kan şeker düzeyiniz normal seviyelere inecek ve vücudunuzdaki ödemden kurtulacaksınız. Bakın 2-3 kilo zaten ilk hafta içerisinde direkt vereceksiniz arkadaşlar. Çünkü vücudumuzda maalesef o miktarda ödem seviyeleri olabiliyor. Hatta 5 kilolara varan ödem ve şişkinlikler olabiliyor. Bakın süzülmüş hali de bu. Gayet güzel kullanabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlarım, video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum.